Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bol desteli bir açılım gerçekleştireceğiz. Açılımımızın konusu ise yakın gelecekte beni neler bekliyor, hangi enerjiler hayatıma dahil oluyor. 4 destemiz var. Bir, 2, 3, 4 olmak üzere. Genellikle ilk hissettiğiniz doğrudur ama uyum sağlayamazsınız. Diğer desteleri de tabii ki dinleyebilirsiniz. Seçiminizi yapmanız için size belirli bir süre veriyorum. Evet, seçimi yaptığınızı umut ediyorum. Eğer yapamadıysanız videoyu durdurup yapabilirsiniz. Bu arada beğendiğiniz videolarıma beğeni atarak ve kanalıma abone olarak beni çok mutlu edersiniz. Bunun dışında özel açılım isterseniz de açıklama bölümüne e-mail adresimi bırakıyorum. Oradan da bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu şekilde o zaman birinci desteğiyle başlayalım. Görüşmek üzere. Selamlar birinci deste. Selamlar arkadaşlarım. Yakın gelecek enerjilerinde beni neler bekliyor? Şimdi bir bakalım. Burada çok yakın bir zaman olabilir ya da yakın bir zaman olmasa da acısı şu anki bunu izliyor olduğunuz süreç içerisinde de devam ediyor olabilir. Acı olmasa bile etkileri devam ediyor olabilir. Burada bir kule kartımız var çünkü. Çok uzun zamandır tutunduğunuz bir alan bir anda yıkılmış, yani güvendiğiniz, tutunduğunuz, hep orada olacağını düşündüğünüz o güvenli alanın yıkıldığını görüyoruz burada. Bunlar hani bu süreçler kriz anlarıdır ve önümüzü tam olarak öngöremediğimiz anlardır. Yani güvendiğimiz ve belki de mesela hani hayatımızın tamamında yanımızda olacağını düşündüğümüz bir insanın ihaneti gibi olabilir mesela. Ya bir sürü yıkım olabilir. Hani parayla alakalı yıkımlarımız olabilir. Kişiler, arkadaşlarımızla alakalı yıkımlarımız olabilir. Yani güvendiğimiz bir alan sarsıldı. Artık orada hani tutunabileceğimiz hiçbir yer, hiçbir alan kalmadı ve oraya tutunmaya devam edersek de elimizde kalan parçalarla kendimize zarar veririz. Bunun da farkındayız. Böyle bir süreç. Ben bunun aslında bakarsanız bir insanla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bu hayatınızda olan ve size ihanet etmiş bir insan olabilir. Özellikle bu adalet kartı ile birlikte burada Frida Kahlo'yu görüyoruz. Bakın hani bu kadının hikayesini az çok biliyorsanız, bilmiyorsanız da bakabilirsiniz, internetten araştırabilirsiniz. Çok fazla aşk acısı çekmiş. Partneri yüzünden çok fazla aşk acısı çekmiş bir insan. Hatta bunu sanatında resmetmiş bir insan. Bu şekilde de ünlenmiştir aynı zamanda o acısıyla. Şimdi ben bununla alakalı bir ihanet olabileceğini düşünüyorum. Yani sizin güvenli alanınızı yıkıp geçen şeyin bir ihanet olabileceğini düşünüyorum. Bir manipülasyon, bir ihanet, bir durum var burada partnerinizle alakalı ya da eskiden partneriniz olan kişiyle alakalı desem daha doğru olur. Burada bir yakın gelecekte bir adaletin tecelli ettiğini göreceğiz. Bunu direkt olarak göreceksiniz. Ve yani bundan dolayı bir tatmin duygusu, bir egosal tatmin demek istemiyorum kesinlikle. Ama burada ilahi adaletin tecelli etmesi sizin nasıl diyeyim? Sizin gerçekten de hani gerçekten ilahi adalet varmış. İlahi sistemin bir düzeni varmış. Bakın hani ben bunu yaşadım ama karşılığında bu insan da şöyle şöyle asla mutlu olamadı, işte asla istediğini elde edemedi. Şöyle oldu, böyle oldu. Ben bunu görüyorum şu anda ve hani gerçekten kendi hayat yolculuğum ve sürecimle ilgili çok daha büyük bir güven duygusu içerisindeyim. Bu adaletin yaşandığını kendi gözlerimle görüyorum dediğiniz bir süreç yaşayacaksınız çok yakın bir gelecekte. Bunu görüyorum. Bunun dışında burada bir zafer kartımız var zaten ve hani bunun dışında yakın gelecekte aynı zamanda yine ilişkilerle ilgili olarak gerçekten hayatınızda e, yer almasını istediğiniz, hayatınıza devam etmek, hayatınızı birleştirmek istediğiniz asıl partnerinin hayatınıza girebilme ihtimalini görüyorum burada. Yani
Bu kart çünkü direkt olarak onu verir. Hani bir düğün, bir kutlama, bir bayram havası. Hani çok yüksek enerjilere geçiyorsunuz. Ve hani artık geçmişin tamamen geride kaldığı bir süreç olacak sizin için bu. Çünkü gerçekten hak ettiğinizi bildiğiniz, hak ettiğinizi düşündüğünüz ve inandığınız insanları kendinize çekmeye başladığınızı fark ediyorsunuz. Burada gerçekten hani eee, gerçekten partner olmak isteyeceğiniz, enerjisiyle uyumlandığınız bir insan hayatınıza giriyor ve hani onun enerjisiyle sizin enerjiniz, nasıl anlatayım? Hmm, çok yüksek bir frekans yayıyorsunuz diyebilirim bir araya gelince. Bunun dışında gerçekten sizin frekansınıza uygun ve yüksek enerjili dostlukları, arkadaşlıkları hayatınıza çekeceğinizi ve kendinize ait hissettiğiniz bir yerde olabileceğinizi göreceksiniz. Ben bunu görüyorum. Zaten burada güneş kartı gelmiş. Daha ne olabilir? Hani böyle karanlıkta kalınan her türlü alan aydınlığa kavuşuyor demek istiyorum burada ben. Çünkü Azize kartı da gelmiş. Siz bu süreçle ilgili olarak da çok yüksek bir koruma altındasınız ve aynı zamanda sezgilerinizin de çok kuvvetli olduğunu görüyorum ben. Yani yüksek benliğinizle, ilahi sistemle, o kaynakla olan bağlantınızın çok kuvvetli olduğunu görüyorum. Yakın gelecek enerjileri içerisinde zaten burada bitişler ve başlangıçlar diyor. Direkt hani bu süreç, hani bu yıkım, bu kulenin verdiği enerjiden çıkacaksınız ve bunun enerjiden çıkmakla birlikte, çünkü mesela adalet kartı aynı zamanda bu süreci, bu yıkım sürecini size yaşatan insanın başına gelenler değildir. Bundan sonrasındaki süreçte sizin iyi karmanız işleyecek anlamına geliyor. Yani her zaman kötü karma yoktur. Bu iyi bir karma. Demin de anlattığım gibi bu güzel ilişkinin hayatınıza girecek olması mesela. Adalet kartı bunu da temsil ediyor bence. Hani gayet, hani demek istediğim şu: bazı şeyler bazen belirsizdir ve sadece hissederiz ya. Şu anda hani benim karşımda olan bu kartlar, bu enerji sadece hislerle değil, evet hislerle, ama aynı zamanda somutta da göreceğimiz bir sürü bitiş ve başlangıç e, gösteriyor bunu. Somut fiziksel dünyada da bunu hani hissettiğimizin hayatımızda ulaşması, hayatımıza gelmesi anlamına geliyor. Bununla alakalı bu süreç içerisinde biraz daha kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Böyle bir kutsal alanınız olabilir mesela sizin, kendinize ait olan. Ne bileyim, bir meditatif bir modda tamamen kendi başınıza sakin bir şekilde kaldığınız ve kendi iç sesinizi dinlediğiniz ve ona güvendiğiniz ve nerede, ne zaman, nasıl olmanız gerektiğine bir şekilde hani o hissiyatla karar verdiğiniz böyle bir alanınız olabilir. Ya da böyle bir alan bu süreç içerisinde kurmanız tavsiye ediliyor olabilir. Eee, Daha dingin bir şekilde bakıp görebilmek amacıyla. Bununla birlikte bu süreç hani biraz sizi kaygılandırabilir aslında. Ondan dolayı bu kart gelmiş olabilir diye düşünüyorum şu anda. Çünkü böyle bir anda hani bir değişim, aslında çok uzun zamandır beklediğiniz bir şey olabilir. Mesela ilahi adaletin tecelli ettiğini görmek. Ama hani bu süreç içerisinde bir değişim var burada ve bu değişim nasıl olacak, ne zaman olacak, şimdi ne oldu, kim geldi, kim gitti gibi böyle bir kaygı olabilir. Çünkü hani bir bitiş ve yeni bir başlangıç süreci olduğu için de çok normal aslında. Ondan dolayı size kutsal alanınızda bulunmanız tavsiye ediliyor. Her şeyi net bir şekilde sakinlikle değerlendirip görebilmek için. Zaten hani bunu yapabilecek ve algılayabilecek yüksek kapasiteye de sahipsiniz. Direkt Azize enerjisiyle birlikte. Bunun yanında belki yeni bir işe başlayacak olabilirsiniz. Yani para kapısı altın tutan kadın, size ya böyle parası bol bir kadından bir destek gelecek olabilir işle alakalı olarak. Ya da siz bu kadın olabilirsiniz. Yani burada böyle bir hep elinize para geçecek.
olabileceğini düşünüyorum ama aynı zamanda hani tek bir para geçmek bir kere geçmesi anlamına gelmiyor. Bir para kaynağı mesela bu kadın size o para kaynağını nasıl ulaşabileceğinizi öğretecek ve bu konuda destek olacak bir kişi de olabilir. Dediğim gibi bu kadın siz de olabilirsiniz. Kendinizi yani işle alakalı bu potansiyelle getirip bunu şu anda fiziksel dünyada yani yakın gelecekte bununla alakalı fiziksel dünyada adımlar atıyor olabilirsiniz. Ya da mesela kurduğunuz bir iş vardır. Bununla ilgili çok yakın bir zamanda yüksek bir gelir elde edebilecek de olabilirsiniz. Bunun yanında e, yolculuk hani yeni seyahatlere çıkacak olabilirsiniz yakın gelecekte. Bu size iyi gelecek gibi gözüküyor. Tek başınıza bile çıkacak olabilirsiniz bu arada. Böyle birkaç seyahat olabilir. Böyle bir yerlere bir gidiş geliş görüyorum. Çok iyi hissedeceksiniz ama bu iyi gelecek gerçekten. Hani o yüzden kendini de eve kapatmamak gerekiyor. Başka ne söyleyebilirim? Bu şekilde çok çok güzel geldi. Açılımınız gerçekten çok yüksek enerjiliydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim birinci deste. Şimdi ikinci desteğiyle görüşmek üzere. Selamlar ikinci deste. Bakalım yakın gelecekte bizi hangi enerjiler bekliyor? Öncelikle burada hanenizde bir değişim görüyorum. Hanenizden birkaç kişi ya da bir kişi çıkacak, ayrılacak olabilir evden. Ya da siz taşınıyor olabilirsiniz başka bir yere. Ama her türlü olumlu bir gelişme sizin için. Çünkü hani siz kendi hanenizde, kendi alanınızda kendinizi daha güvende, daha korunaklı, daha huzurlu hissedeceksiniz. Böyle bir böyle bir ortam size yarayacak diyebilirim. Bunun dışında çok uzun zamandır emek harcadığınız bir mevzu olabilir. Sabrettiğiniz bir mevzu söz konusu. Bu kendi hayatınızı idame ettirmekle olabilir. Kendi bağımsızlığınızı kazanmak. Kendi alanınızda, kendi başınıza güçlü bir şekilde var olmakla alakalı olabilir. Yani bu işle alakalı, kendi hayatınızla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Bu emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Şu ana kadar hani ne için emek verdiyseniz onun karşılığını alacağınızı söyleyebilirim. Hani burada bir sabır bir erdemdir derler ya. Evet, sabretmeyi öğreniyorsunuz gerçekten. Biraz böyle hani depresif bir enerji çalıştırıyor olabilir misiniz acaba bununla alakalı olarak diye de düşünüyorum aslına bakarsanız bu kartla. Hani bazen düşüyorsunuz ve bir dengesizlik yaşıyorsunuz. Aslında hani size gerçekten sunulan bir şey var. Ama siz onu çok fazla görmek istemiyorsunuz ve biraz daha böyle depresif, daha düşük modda bir enerjiye tutunup orada biraz böyle kalabiliyorsunuz. Duygusal geçişler olabiliyor diye de düşünüyorum. Ama aslında hani bütün bunları bütün bu hani bu depresif enerjiyi gölgede bırakacak çok güçlü kartlar, çok güçlü enerjiler var bu desteğiyle ilgili olarak. Ee, Önce bir de şunu söylemek. Şu ölümsüz kartı hani bu kartın enerjisi gerçekten beni benden alıyor. Hani bunu okumak istiyorum özellikle. Paylaştığın sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi. Şimdi arkadaşlarım hani bu öyle bir kart ki nasıl yorumlamam gerek diye özellikle bunu düşünmek istiyorum. Çünkü bir sevgi paylaşımı var burada. Bir daha öncesinde bir ilişki yaşadığınız bir insan olabilir. Yani bir ilişki olmasa bile aranızda bir sevgi ilişkisi olmuş olabilir. İlla hani bir birliktelik olmamış olsa bile. Bu insanla ilişkinizi artık devam ettirmiyor, artık konuşmuyor olabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu insanla ilgili belirli bir bilinç seviyesine geleceksiniz diye hissediyorum. Yani bu yakın gelecekte bu insanla ilgili bir haber alabilirsiniz. Bu insanla iletişim de kurabilirsiniz. Bu biliş seviyesine çıkmak bu şekilde de yaşanacak olabilir. Bunu siz kendiniz kendinize de yaşayacak olabilirsiniz. Hani şimdi mesela sevginin belirli seviyeleri vardır çünkü. Hani her sevgi sağlıklı değildir arkadaşlarım gerçekten. Çünkü çok bağımlı sevgiler var, kıskanç sevgiler var. Şimdi bu bağımlılık
aslında çok normalmiş gibi gözükebiliyor. Biz bunu bu şekilde algılayabiliyoruz, o ilişkiyi, o duygu yoğunluğunu yaşadığımız süreç içerisinde mesela. Bazı şeyleri göremiyor olabiliyoruz. Ama o sevgiyi yaşama çeşidimiz, yaşama stilimiz daha doğrusu bize ve karşı tarafa zarar verebiliyor. O yüzden mesela işte şey gibi atıyorum işte mesela şey var, sosyal medyada paylaşılıyor ya mesela, işte bir gün seni aramıyorsa işte seni sevmiyordur gibi bir şey. Mesela böyle bir şeye, mesela bu kadar, mesela böyle bu tarz bir şeye ya da bu tarz şeylere, bu tarz kalıp yargılara mesela tutunarak sevgi anlayışınızı mesela oluşturmuş olabilirsiniz geçmişte. Ya da mesela sürekli bir arada olmanız ve birbirinize hesap vermeniz gereken bir ilişki olmuş olabilir. Ya bir takım hani böyle sağlıksız, toksik alışkanlıklarla ilişki devam etmiş olabilir mesela. Hani burada mesela anlatmaya çalıştığım şey şu. Şimdi burada bir sevgi yok mu? Evet var. Buradaki de sevgi. Ama zarar veren bir sevgi boyutu bu. Hani mesela bu çift birbirinden biraz daha ayrılmaya başladığında, uzaklaşmaya başladığında aslında tam olarak ne olduğunun biraz daha farkına varmaya başlıyor. Ne yaptığının, nasıl ilerlediğinin, kendi tekamül sürecinde, neyin ona zarar verdiğinin, neyin daha yararlı olduğunun, neyin doğru, nasıl doğru bir ilişki kurabileceğinin biraz daha fazla farkına varmaya başlıyor. Şimdi ölümsüz aşk diyoruz burada. Çünkü burada ben gerçekten ayrılmış, birbirinden artık ayrı yaşayan iki kişi görüyorum. Yani evli olmanıza da gerek yok bu arada. Yani artık konuşmuyor ve ilişki bağınızı kesmiş olabilirsiniz. Hani bu aşamada artık kendinizi getirdiğiniz yerde demek istiyorum ki kendinizi fark ediyorsunuz bu yakın gelecek enerjilerinde. Hani ben bunu gerçekleştirmiştim ya da karşı taraf bana bu şekilde davranmıştı. Ama hani ben bunun artık sebebini algılayabiliyorum. Hani biz birbirimize hani neden zarar veriyorduk? Neden bu şekilde bakıyorduk birbirimize? Nasıl bu şekilde algılıyorduk birbirimizi? Ama bu bizim aslında birbirimizi sevmediğimiz anlamına gelmiyordu. Hani ya neden olmadığınızı fark edebileceksiniz. Aslında bundan çok büyük bir özgürleşme görüyorum ben. Ama her şeye rağmen hani ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Ama herkesin kendi yolunda devam etmesi gerekiyor. Ama bu sevgi bilişiyle. Hani ben bu sevgiyi alıp kabul ediyorum. Ben bunu dönüştürebiliyorum. Hani illaki bir şeyi bitirdiğim zaman onu nefretle bitirmeme gerek yok. Daha farklı bir algılayışla daha özgürce sevip hayatımı devam ettirebiliyorum. Ve sevildiğimi de biliyorum. Ben bunu artık algılayabiliyorum gibi bir biliş ve çok büyük bir özgürleşme. Gerçekten çok çok güzel bir kart bence. Umarım size bunu anlatabilmişimdir. Düzgün bir şekilde. Çok güzel ve çok özel bir kart bence o yüzden. Bunun yanında zaten çağların şifacısıyla birlikte şifalanma da görüyorum. Yani bu bilişle birlikte büyük bir şifalanma da yaşayacağınızı görüyorum. Bunun yanında bakalım başka neler, hangi enerjiler varmış bakıyorum. Burada değnek kraliçesi enerjisi alıyorum. Yani yakın gelecekte iletişim yeteneğinizin artacağını, bunu çok daha güzel bir şekilde, kendinizi çok daha güzel bir şekilde ortaya koyabileceğinizi görüyorum. Çünkü hani Queen enerjisi bayağı güçlü bir enerjidir. O hani kraliçe enerjinizi gösterebileceğiniz alanlarda olacağınızı görüyorum. Kendi frekansınıza, yüksek frekansınıza uygun insanları kendinize çekebileceğinizi görüyorum. Aşırı hani gerçekten dikkat çekebileceğiniz o sıcak enerjinizle, o güzel hani sıcak, canlı, içten enerjinizle çok dikkat çekebileceğinizi görüyorum. Ve kendi enerjinizi nasıl yönetebileceğinizi, kendinize hani nasıl ifade edebileceğinizi çok iyi bildiğiniz bir sürece gireceğinizi ve bununla ilgili ortamlara gireceğinizi görüyorum. Bunun yanında bu değnek kraliçesi enerjisiyle birlikte böyle hayatınıza flörtler girebilir, teklifler girebilir.
Yani böyle birden fazla hem de hani böyle teklifle karşılaşabilirsiniz. Flörtöz tavırlarla karşılaşabilirsiniz etrafınızda. Kısmetleriniz artacak diyebilirim bu süreç içerisinde, yakın gelecekte. Bununla ilgili aslında hani eee, biraz daha böyle tatlış enerjilerde olabilir diye hissediyorum. Çünkü hani kupa enerjisi olduğu için bu kupa prensi enerjisi olduğu için daha biraz daha hani böyle derin bağlantıları da derin empati yeteneğini verir aslında bize. Hani bu şekilde de yorumlanabilir. Gerçekten hani güzel bağlantılarda yakalayabilirsiniz bu teklifler arasından demek istiyorum. Duygularınızı anlayan, duygusal aktarım yapabileceğiniz insanlar. Bunun dışında gerçekten güçlendiğinizi görüyorum ben. Güç meleği kartıyla birlikte bu yaşadığınız süre, önceki yaşadığınız süreç sizi gerçekten güçlendirmiş ve güçlendirmeye de devam ediyor. Ama yakın gelecekte bunu gerçekten görüp gerçek manada hissedebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz artık. Hani o kraliçe enerjisini hissedebileceğiniz bir sürece gireceğinizi görüyorum ve hayatınızla ilgili bir strateji belirleyeceksiniz. Hani demin de dediğim gibi bu bir hani bir bağımsızlaşma süreci. Ee, Artık nasıl bir plan yapıyorsanız kafanızda neyin tohumlarını ektiyseniz daha öncesinde bununla ilgili de bir strateji belirleyeceksiniz. Bir planlama, programlama yapacaksınız ve hani bu süreç içerisinde yani herhangi bir problem yaşamayacaksınız demek istiyorum. Hani bir sürecin tamamlanmasına çok az kalmış zaten. Burada 9 görüyoruz. Kendi hayatınızla alakalı olarak o tamamlandı diyebilirim. Gayet güzel enerjiler var. Çünkü burada hani kendi yolunuzda ilerliyorsunuz aslına bakarsanız. Yani kendi ruhani yolunuzda gayet doğru adımlar atarak, doğru bir şekilde olmanız gereken yere ilerliyorsunuz diyebilirim size. Bu şekildeydi açılımınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakalım o zaman üçüncü desteğiyle görüşmek üzere. Selamlar üçüncü deste. Bakalım bizi yakın gelecekte neler bekliyor. Burası gerçekten bolluk bereket dolu bir açılımı oldu. Çünkü burada bir bereket var. Burada bir bereket var. Burada bir bereket var. Bakayım başka yerde var mı? Burada da bir bereket var. Her yerden bereket akıyor. Çok güzel. Bu nasıl gerçekleşiyor diye soracak olursanız yakın gelecekte. Beşinci çakrada bir açılma söz konusu. Siz bu karta çekilmiştiniz zaten. Bu karta çekildiyseniz de mutlaka ki bir sebebi vardır. Beşinci çakra iletişim, kendini ifade etme, kendini düzgün bir şekilde, rahat bir ve akıcı bir şekilde ifade edebilme. Siz bunu sağlıyorsunuz. Bir şifalanma var bu beşinci çakrada. Bu çok güzel bir şey. Şifalanma ile birlikte bir barış enerjisi. Aranızın mesela kötü olduğu insanlar olabilir. Bunlarla aranızda bir iletişim sağlanacak olabilir yakın bir gelecekte. Bir arkadaşlık olabilir, dostluk olabilir ya da ilişki olabilir. Her türlü olabilir. Siz kendiniz bunu daha iyi bilirsiniz zaten hissedersiniz. Mesela burada bir barışma var. Bir sorun olmadığını da söylüyor size. Bir iletişim sağlanabileceğini görüyorum. Bu beşinci çakranın açılmasıyla birlikte bir eylem alacaksınız. Çünkü mesela bir kararsızlık yaşıyorsunuz siz sanırım uzun zamandır. Hangi yöne gitmek istediğiniz konusunda. Bu bir işle alakalı olabileceğini, yapmak istediğiniz bir işle alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bir eylem alacaksınız siz. Burada artık eyleme geçiyorsunuz. Koştur koştur gidiyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Değer kapısına gidiyorsunuz. Bolluk berekete gidiyorsunuz. Çünkü hani artık hani kendi gücünüzün farkında varmışsınız The Empress kartı ile birlikte. İmparatoriçe enerjisi. Yani kadın da izliyor olabilir, erkek de izliyor olabilir. Yani erkek izliyorsa hani dişil enerjiyle bu bolluk bereket enerjisini yayacaksınız anlamına geliyor. Erkekte de dişil enerji olduğu için alıp kabul edebilirsiniz. Dişil enerjiden korkmanıza gerek yok erkekler. O yüzden bunu kabul edebiliriz. Çünkü hani kendi gücünü bilmektir bu. Çünkü bana para gelir, bana bolluk bereket akışı gelir. Bu sadece parayla da alakalı değildir bu arada.
Onu da size özellikle söylemek istiyorum. Bolluk bereket enerjisi sadece parayla alakalı değildir. Mesela neyle alakalı? Sağlıkla alakalı olabilir mesela. Sağlıkla ilgili kıtlık bilinci çalıştırıyor olabilirsiniz mesela. İlişkilerle ilgili mesela güzel ilişki bana gelmez. Ben çok fazla sevilmem gibi kodlar. Burada yok bunlar. Hani eskiden az varsa da bunlar gerçekten hani yakın bir gelecekte bununla ilgili çok yükseldiğiniz, güçlendiğiniz bir alana giriyorsunuz. Her ne istiyorsanız orada o bolluk enerjisini yaratabileceksiniz. Ben sevgi mi istiyorum? Evet, sevgi bana geliyor. En güzeli, en bolu, en bereketlisi yine bana geliyor. Ben iş mi istiyorum? En bollu, bereketli işe doğru eylem alıyorum, koşuyorum diyorsunuz. Zaten kendi kadersel döngünüzü yaşıyorsunuz burada. Bir kırılma noktası görüyorum ben bu arada. Ama bunu nasıl sağlıyorsunuz biliyor musunuz? Bu enerjiyle sağlıyorsunuz. Tılsım şövalyesi enerjisiyle sağlıyorsunuz. Topraklanarak yapıyorsunuz bunu. Tılsım şövalyesi enerjisi sağlam adımlarla gider çünkü. Yani istikrarlı bir şekilde gider. Yavaş mı? Yavaş. Yavaş da olabilir bazı şeyler der ama ben ayağımı toprağa sağlam basacağım. Sağlam bir şekilde ilerleyeceğim. Bu aynı zamanda kök çakradır da bence bu arada. Zaten tılsım köklenme direkt toprak olduğu için. Hani ben bunu sağlam adımlarla gidip başaracağım diyorsunuz. Burada bir içsel olgunluk var zaten. Sizde böyle bir olgunluk enerjisi olduğu için de nereye gittiğinizi de öngörebiliyorsunuz. Acele etmiyorsunuz zaten. Tam burada eylem var ama yani demek istediğim şey şu. Ee, Yavaş ilerlemeniz gereken yerleri de biliyorsunuz. Hani bir şey olmuyorsa bile mesela. Ah neden olmuyor? Şimdi ne oldu? Hiç olmayacak mı gibi böyle bir anksiyete, bir panik yok burada. Dediğim gibi daha olgun bir enerji var. Yaşınız kaç bilmiyorum ama yaşınız genç bile olsa ruhen olgunlaşmış olabilirsiniz. Burada öyle bir yaşa bakmıyoruz çünkü. Bunun yanında başka yani gerçekten hani bu iletişimle ilgili bu beşinci çakra ifade gücünün şifalanmasından sonrasında önünüzün gerçekten bayağı bir açıldığını görüyorum ben. Ve aynı zamanda bu tılsım olması bir tamamlanmadır zaten. Bak 2 tane 10 görüyorum burada. Bir tamamlanma yaşıyorsunuz burada kendi kadersel sürecinizle alakalı. Doğru ilerliyorsunuz yani. Burada hani gerçekten hani büyük bir başarı vardır zaten. Dedi bu da bolluk bereket kartı olduğu için direkt zaten. Siz aile mi istiyorsunuz? Aile, ilişki mi istiyorsunuz? İlişki, iş mi istiyorsunuz? İşi büyütmek yani her şeyi içerisine alabiliriz. Ee, ilişkilerle alakalı olarak bu şekilde bir hissiyat besliyorsanız bu açılımda evet o ilişki size geliyor bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Bu mesela geniş aile kartıdır aynı zamanda. Böyle hani mutlu, güzel bir aile. Klasik destede bu şekilde görselleştirilmemiştir. Daha farklı bir görseli var çünkü. Direkt o aklıma geliyor. Ben o şekilde tarotu öğrendiğim için. Bunu istiyorsanız da bu şekilde olacaktır. Emin olun. Yani ne istiyorsanız kadersel döngünüzde tamamen şu anda kadersel döngünüzdesiniz ve ne istiyorsanız o geliyor diyebilirim. Şimdi bu süreç içerisinde başka ne söyleyebilirim? Hani burada bir dönüşümden geçtiğiniz için mesela şu kart mesela biraz bozuyor gibi bu desteği ama bu kartın enerjisi aslında sizinle alakalı değil gibi geliyor bana. Bu kartın enerjisi barışacağınız insanlarla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Burada bir kalp kırıklığı olabilir. İşte üzgün bir şekilde size gelecek insanlar ya da insan enerjisi. Birkaç kişi olduğunu hissettiğim için. Hani bir iletişim kuracaksınız yakın bir gelecekte diye düşünüyorum mesela. Burada öyle bir enerji çıkmış. İşte bunu da bu şekilde halledeceksiniz. Ama gerçekten çok çok güzel ve tatmin edici bir açılım oldu. Çok büyük bir dönüşüm evresinden geçiyorsunuz çünkü. Geçeceksiniz yakın bir gelecekte. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşündüm çünkü. Bu şekildeydi açılımınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzeldi gerçekten. Hani başka da diyecek bir şey bulamıyorum o yüzden. Baktım bulamadım.
Bu şekilde arkadaşlarım, dördüncü desteğiyle görüşmek üzere. Selamlar, dördüncü deste. Dördüncü desteni bayağı derin bir açılım gibi geliyor bana bu açılım. Hoşuma gitti aslında bayağı. Sevgi meleğine çekildiniz. Sevgiyi deneyimlemek istediğiniz için buna çekilmişsinizdir. Sevgi istiyorsunuz. Ama nasıl sevgiyi elde edebilirsiniz? Nasıl sevgiyi hissedebilirsiniz? Burada önemli olan şey sağlıklı sevgi bilişini algılayabilmek. Bunu nasıl oturtabiliriz hayatımızda? Demek ki yakın gelecekte bunları öğreniyoruz. Sağlıklı sevgi bilişi nasıl olur? Öncelikle sağlıklı sınırlar koyarak olur. Yani bizim aslında sevgi olarak algıladığımız ama tam olarak sevgi olmayan ve bize zarar veren bir takım davranışlar. Bu davranışları gösteren kişiler. Bu kişilere karşı kendi sınırlarımızı nasıl çizebileceğimizi yakın gelecekte bunları öğreneceğiz. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Şimdi arkadaşlarım size hani böyle zamanında bir baskı yapılmış olabilir, bir otorite kurulmaya çalışılmış olabilir üzerinizde ya da belki bu şekilde büyütülmüş olabilirsiniz. Şimdi bu otorite ve bu baskıdan nasıl çıkabilirim? Kendi bağımsızlığımı nasıl koruyabilirim? Böyle bir bilinç seviyesinin yükselmesi söz konusu burada. Hani kendi gücünü ele almak söz konusu. Hani bu ya daha öncesinde bu otoritenin bana söylediği şeyleri ben doğru olarak kabul ediyordum. Ama artık kabul etmiyorum. Hani ben kendi gücümün farkına varmaya başladım. Farkına varıyorum. Hani burada bir kılıç kraliçesi enerjisi var. Zincir kırandır yani. Sınırlarını çizmeyi çok iyi bilen bir kraliçedir. Çok güçlü bir kraliçedir. Buradaki görselde de hani özellikle anlatıldığı gibi. Mesela daha öncesinde kendi bedeninizi, kendi cinselliğinizi, kendi cinsinizi ya da insan olarak hani insan olarak doğalında gelişmesi gereken özelliklerinizi, huylarınızı, karakter gelişiminizi bunları sağlıklı bir şekilde deneyimleyememiş olabilirsiniz. Kabul edememiş olabilirsiniz mesela. Başka nasıl anlatabilirim? Kendinizi tam olarak kabul edememiş olabilirsiniz. Çünkü yargılanmış olabilirsiniz olduğunuz kimliğinizle birlikte. Yani kimliğinizi ortaya koyduğunuz zaman bir yargıyla ve baskıyla karşılaşmış olabilirsiniz demek istiyorum aslında bakarsanız. Artık bu durumdan kurtulmak istiyorsunuz. Aslında çok uzun zamandır bu durumdan kurtulmak istiyorsunuz. Bu nasıl olabilir? Çünkü hani mesela bu durum mesela sizin sağlıklı sevgi alışverişinde bulunmanızı da engelliyormuş. Ama artık sağlıklı ilişkilere açılacaksınız. Çünkü hani direkt kraliçe enerjisi geldi. Bu enerji çok baskın bir enerjidir. Hani burada sağlıklı dengeyi nasıl kurabilirim? Nasıl bir bakış açısı geliştirebilirim? Şimdi bağımsızlık çok önemli. Bağımsızlığın gücünün ve başarının temelidir. Bağımsızlığımıza sahip çıkıyoruz arkadaşlarım. Bu çok önemli. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Ne hangi ilişkiyi kurarsak kuralım. Aile ilişkilerimizde de olabilir. İşte o senin büyüğün, sana istediğini söyleyebilir, sana istediğini şekilde davranabilir. Onun söylediği doğrudur gibi bir bakış açısı artık siliniyor. Ya da işte o senin eşin. İşte eşine işte mesela erkek partnerine mesela genellikle erkeklere o şekilde davranılıyor çünkü. Şimdi ayrımcılık yapmak istemiyorum ama ilişkinin dengesi demek istiyorum. Partnerler arasında ilişkinin dengesi. Mesela ilişkide çok fazla verici davranıyor olabiliriz öncesinde. Kendi bağımsızlığımızdan, kendi karakterimizden taviz veriyor olabiliriz. Bunu koruyacağız. Her daim koruyacağız. Bu sağlıklı bakış açısını geliştiriyoruz. Bununla ilgili mesela ne yapabiliriz? Önce yargılanmamak için yargılamayacağız. Mesela bunu öğreniyoruz bu süreç içerisinde. Hani ben böyle yargılanıyorum, böyle bastırılıyorum ama benim de kendimi aslında hani başka insanları yargıladığım taraflarım var mı? Bunlarla bir yüzleşme. Hem kendini hem de etrafındaki insanları daha objektif bir bakış açısıyla kabul etme. Herkesi doğal olduğu haliyle görebilme. Ve aynı zamanda hani zarar veren toksik insan varsa sınır belirleyip o kılıcı çekip oradan
uzaklaşabilme kabiliyeti. İlla laf söylemeye gerek yok. Alanımızı, sevgi alanımızı buna göre kuruyoruz burada. Çok çok güzel, gerçekten çok güzel. Daha evrensel bir bakış açısı geliştirebiliyoruz burada. Ve hani direkt kendi gücümü elime alıyorum ben burada. Yaratma gücünün farkına varıyorsunuz burada. Bir erginlenme var aslına bakarsanız. Çok güzel. Hani yaratım gücü bana ait. Bu güç, bu enerji bende var. Kendi enerjimle bir sürü şeyi kendime çekebilirim. Bir sürü şeyi yaratabilirim. Hayatımda devam ettirebilirim. İlişki istiyorsam ilişki, iş istiyorsam iş. Bu bilinçte nasıl oturuyor? Siz çok sağlam bir adım atıyorsunuz burada. Bir adım atıyorsunuz. Somutta bir adım atıyorsunuz. İşle ilgili de ilişkiyle ilgili de bence ben bu adımı görüyorum. Bu şekilde hissettiriyor bana çünkü. Ben yeni kendi karakterimi ortaya koyabileceğim ve bağımsızlığımı koruyabileceğim bir ortam yaratabileceğim bir yerde bir adımımı atıyorum. Bunu gerçekleştiriyorum artık somutta diyorsunuz. Ve yanınızda destekleyicileriniz de var zaten bu arada. Bu şekilde görüyorum ben ve hani böyle yakın gelecekte gerçekten de bunu sağlam bir şekilde yaratıyorsunuz. Neden? Çünkü içsel bilgeliğinize güveniyorsunuz ve bu şekilde zaten bu bolluk bilişine getiriyorsunuz kendinizi. Yani attığınız adımlar, bu çiçekler, o diktiğiniz çiçekler artık hani böyle çiçek açıyor diyeyim. Bir bahar gelmesi gibi düşünün bu şekilde. Hani daha öncesinde attığınız, yaptığınız işler çiçeklenmeye başlıyor. Bunu görüyorsunuz. Tabii bunu görmek size daha da fazla güç veriyor. Bağımsız olabileceğinizin bilincine daha sağlam bir şekilde sarılıp bu şekilde hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz. Bunun dışında başka ne söyleyebilirim? Dediğim gibi hani mesela bu süreç içinde mesela sizi yargılayacak olan insanlar da olabilir. Düşmanlıklar kartı, dikkat. Sizi baskı altına almaya çalışacak insanlar olabilir. Ya bunu siz kendiniz daha iyi biliyorsunuzdur. Mutlaka ki aklınıza gelen bir şey vardır. Ya gelmiyorsa da bu desteği çekilmiyorsanız da bu sizin aşılımınız olmayabilir bu arada. Tabii onu da söylemek lazım, zorlamamak lazım çünkü. Dediğim gibi hani yargılanma korkusu olmadan nasıl varlığımı özgürce deneyimleyebilirim? Bakın buradaki kart benim çok dikkatimi çekti. Çünkü bu İranlı bir kadın. Bunu hani özellikle göstermek istedim. Hani burada kapalı bir görüntüsü var. Burada aslında hani kendi bedenini gösteriyor. Ve hani burada bir baskılanmışlık var aslında. Özgür olma isteği var. Hani denize karşı bakıyor. Daha doğalını yaşamak istiyor. Daha özgür yaşamak istiyor. Hani bedenini kabul etmek istiyor. Ya da bedeninden, varlığından daha doğrusu. Varlığından utanmak ya da utandırılmamak istiyor. Böyle bilmiyorum, çok çok güzel çizmişler. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde bakalım başka ne söyleyebilirim? Evet, dediğim gibi hani bu yargılanma enerjisi olabilir. Şimdi buna düşmemek için biz de mesela bu süreç içerisinde kendi yargılarımıza bakacağız. Ben bunu da çok hissediyorum bu açılımda. Ben hani yargılanıyorum ama benim insanları yargıladığım taraflarım var mı? Bunları ehlileştirme, bunları düzeltme. Bu ilişkilerin hepsini düzeltiyorsunuz yakın gelecekte. Ve o gerçekten hani sağlıklı sevgiye aşıldığınızı görüyorum. Hayatınıza bunları çekiyorsunuz. Ben bunu görüyorum net bir şekilde. Arkadaşlarım, açılımınız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten de çok güzel bir açılımdı bence. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.